Herkese merhaba. Didim Altınkum'da sizlere harika bir dubleks tanıtmaya geldim. Karşımızda Altınkum plajı, bütün kulüpler, kafeler, marketler yürüme mesafesinde harika bir konumda full eşyalı bir dubleks daire gezeceğiz. İçerisine girdiğimizde adeta bir villa havası veriyor. Güzel bir teras alanımız, güzel bir oturum alanımız var. Fiyatlara değineceğim. Biraz sitenin konseptinden bahsedeceğim, konumumuzdan, mevkimizden bahsedeceğim. Zaten ara ara drone görüntülerini koyacağım. Eğer güzel bir dubleks daire almak istiyorum, havuzlu olsun, denize de sıfır konumda olsun diyorsanız bence gelin buraya bir gezin derim. Şimdi tanıtacak olduğumuz dubleksimizin satış rakamı 290 bin euro. İçeride diğer fiyatlara değineceğim. Boş fiyatları veya 2+1 düz daire fiyatlarının hepsini tek tek anlatacağım. Toplamda 12 adet dairemiz var. 8 daire bu blokta, 4 dairemiz de diğer blokta olmak üzere toplam 12 adet dairemiz var. Kapılarımızın hepsi şifreli. Ön tarafa doğru bakan, caddeye doğru bakan taraflarda süpermarketlerimiz var. Altınkum'dayız. Adını duyduğunuz bu beachler falan, kulüplerin hepsi bize komşu. Hem drone görüntülerinden göreceksiniz hem bir de ben kamerayı şöyle bir çevireceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada havuz alanına doğru inen bir 6 basamak, ön tarafta da bir 9 basamağımız var. Karşımızda da deniz görünüyor mu kamera? Şöyle bir göster, havada biraz bulutlu ama karşıdaki beachleri anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Şimdi Didim'in gurmeleri, Didim'in gurme tatilcileri buranın neresi olduğunu çok iyi anladılar. Konum çok güzel. Karşımızda adını duymuş olduğunuz 50 yıllık, belki 50 yıldan fazla olan bir kulübümüz var. Neresi o? Medusa. Medusa'ya komşu, Sensation'a komşu. Hemen buranın girişinde Altınkum sahiline doğru iniyorsunuz. Ne var Altınkum sahiline doğru indiğinizde? İşte aklınıza gelecek tüm kafeteryalar, tüm globalleşmiş barista kahvecileri, tatlıcılarımız, Mado falan, böyle aklınıza gelebilecek her şey bu yolun sonunda mevcut. Harika bir konumdayız. Fiyatlardan zaten anlıyorsunuz, euro bazında veriliyor. Buranın arsası bile ciddi anlamda para. Bugün 12 daire yapılıyor buraya. Öncesinde gelip arsayı konuşsanız duyacağınız rakamlar dudak uçlatan cinsten. Dudak uçlatan cinsten. Arkamızda motor ve denge deposunun yeri var. Aşağı düşeceğiz. Bakın buraya güzelce şezlonglarınızı atıp vakit geçirebilirsiniz. Site yönetimi oluştuğu sürece daha böyle cıvıl cıvıl bir alan olacaktır. Şimdi hemen akıllara gelen ilk soruyu cevaplayalım. Yavaş yavaş da yukarıya çıkalım. Anlata anlata videomuzu devam ettirelim. Ses olur mu? Bakın. Şimdi beachlerde şöyle bir konsept var Didim'de. Hepsi deniz tarafına bakıyor. Arka tarafların hepsi kapalı. Ve ses oldukça açık alana yayılıyor. Denize doğru. Ve o sesin buraya gelme olasılığı çok düşük. Gelir mi? İlla ki gelir. Zaten bakın komşuyuz. Aramızda 20-25 metremiz var. 20-25 metrede illaki ses gelebilir ama rahatsız edici seviyelerde değil. Nereden biliyorum? Biz bile bazen buraya ailecek geldiğimizde, kapısında beklediğimizde içerideki ses bize bile zor geliyor. O yüzden bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Sesten yana sıkıntınız olmasın. Dolmuş güzergahı falan hepsi yanı başımızda. Bakın yemyeşil bir alana bakıyoruz. Zaten peyzaj düzenlemelerimiz çok güzel. Toplamda 12 adet dairemiz var dedik. 8 bu blokta, 2 o blokta, 4 o blokta. Ön tarafa bakan kısımlarda dükkanlarımızın hepsi süpermarketlere verilmiş. Konum, mevki oldukça güzel. Yavaş yavaş içeriye girelim. Kamerada arkamızı dönmeyelim. İçerisi 3+1 Amerikan mutfak. Full eşyalı. Sıfır full eşyalı. Diğer fiyatlara da zaten içeride değineceğim. Bu blokta toplam 8 adet dairemiz var. Bir diğer blokta 4 adet. Hepsi A kalite malzeme, birinci sınıf işçilikle yapılmış. Gerçekten güzel, kullanışlı daireler. 7 numara satıldı. Bakın 7 numara satıldı. Zaten yeni bitti. Bunlar da dubleks bu arada. Ara dubleksler. Bizim tanıtacağımız şu dubleks. Boşları 270 bin euro dublekslerin. Dolusu 290 bin euro ama ön cephe olarak da ayrılır bunlar. Şimdi galoşumuzu giyelim. Videoya devam edeceğiz. Yavaş yavaş sizi içeri alayım. Gel böyle kamera. Antre alanımızdan bir girelim. Şöyle seni koridor boyunca alacağım. Şimdi burası bir villa olmadığı için altlarda bir salon beklemeyin. Burası normal 3+1 bir dubleks daire. Kamera uçta gidiyor. Şimdi ben de direkt onunla beraber geleyim. Antre alanını anlatamadık ama bakın. Şimdi burada güzel bir yatak odamız var. Kullanım dizayn açısından bence gayet başarılı. Yani gayet de şık yapılmış bir gardırop, bir yatak nasıl sığar diye boşken düşünebiliyor insanlar. Haliyle bu ön yargıyı ortadan kaldırmak istemiş müteahhit firma. Güzelce de dizmiş. Hemen arka tarafında bir balkon var. O balkonu da sana zahmet bir göster. Gözüksün. Bakın yemyeşil. Etrafınız yemyeşil ve masmavi. Yani yeşilin de mavinin de her türlü tonunu burada ailenizle harika vakit geçirirken izleyebilirsiniz. Zaman geçirebilirsiniz. O balkona bir de buradan çıkışımız var. Tüm beyaz eşya yani beyaz eşyaların hepsi daha sıfır. Jelatinli. Mobilyaların hepsi sıfır.
Hiç kullanılmadı. İlk sahibi siz olacaksınız. Şimdi burada da bir yatak odamız var. Bir de böyle yatak odalarına baktığımızda da hani bugün Hisar Mahallesi'nde bitişik nizam bir villalardan çok daha iyi bence. Tabii. Hem hani güneş alma açısından bakıyorum. Mimari olarak da. Geçen de biz burada bir tane dubleks vermiştik. O da bu bölgedeydi. 9 milyona gitti. Yani buranın fiyatları bu. Arsalar pahalı zaten. Hani evler niye pahalı diye soracak olursanız arsalar pahalı. Şimdi alt tarafta bir banyo lavabomuz var. Kamerasız onu da gösterecek. Çamaşır makinesinin yeri de yapılmış. Ve bu arada merdiven altında çok güzel bir şekilde dizayn etmişler. Ellerine sağlık. Bu müteahhit firma zaten buranın köklü müteahhit firmalarından. Kaliteli işçilikleriyle ön plana çıkıyorlar her yerde. Klozetin yeri falan da cuk diye oturmuş her şey. Düzgün, yerli yerinde. Burada bir tane ünitemiz var. Ceketinizi, işte ayakkabılıklarınızı koyabilirsiniz. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Ben odalara girmiyorum elimden geldiğince. Daha güzel bir görüntü ortaya çıksın diye. Son olarak burada bir misafir lavabomuz var. 2 lavabo, bir banyo gibi düşünebilirsiniz. Geldik en keyifli kısma. Şimdi nerede oturacağız, nerede vakit harcayacağız diyorsunuz kendi kendinize. En güzel kısım da burası. Atı da şöyle çevirelim. Benim de ofisimde bir at var. Gücü temsil eder at. Buraya da alacak güçlü sahibini bekliyor. Şimdi bakın çok güzel bir salon var. Koltuk takımları falan atılmış. Bir berjer oraya bırakılmış. Buraya ortaya bir sehpa. Mutfak alanı oldukça yeterli. Buzdolabın yeri hazır. Zaten şöyle özetleyelim durumu. Denize sıfır bir yer olduğu için yazlık bir daire olarak adlandırabiliriz. Ama ben yaz kış yaşayacağım diyorsanız ideal. Yok ben yazın geleceğim diyorsanız onun için zaten saray gibi ev büyüklüğünden anlıyorsunuz. Şimdi salon alanımız gayet yeterli. Toplamda 30 metrekareye yakın bir salon alanımız var. TV ünitesi falan hepsi bırakılmış. Gayet güzel. Bir de en keyifli ikinci alana çıkalım. Şimdi derseniz ki benim cephem deniz olsun. Varsa elinde kalmışsa müteahhit firmanın oturur konuşuruz. Tabii ki de fiyat daha farklı olacaktır. En nihayetinde sabah uyandığınızda denize bakmak istiyorsanız cebinizden ödemeniz gereken paralar bir hayli yüksek olacaktır. Bugün günlerden cumartesi. Bu videoyu muhtemelen pazartesi atacağım. Bugün burada büyük bir otel var. Muğla'yla yani Milas'la Didim arasında kalan bir yerde. Adını vermeyeceğim. Çok büyük bir kompleks. Ve en önemli olayı da gizlilik. Biz oraya gittik. Öyle bir işimiz vardı. Bir baktık. Orada da bir villa gezdik. Nasıldı? Şöyle özetleyeyim ben villayı. Kullanım alanı 7 dönüm üzerine kurulu. İçerisi 3 dönüm. Brüt kullanım alanına sahip. Sadece 1,5 dönümüne yakın alanı da 1 dönüme yakın alanı da teras. Havuzlarından, olimpik havuzundan. Hiç bahsetmiyorum. Gerçekten içerisi daha inşaat aşamasındaydı ama o lüksü bize o inşaat alanında hissettirdiler. Ve şunu dedik kendi kendimize. Kişiye özel yapılıyor ya villa bu. Bazen bize kızıyorsunuz işte bahçeli, triplex ve villa dediniz diye haklısınız. Biz kimsenin malını kötülemiyoruz. Elimizden geldiğince en kibar tabirleri kullanarak evleri tanıtmaya çalışıyoruz. Ama ve lakin bizim o gün gördüğümüz yani bugün gördüğümüz gerçekten villanın da üstünde bir şeydi. Ona da villa diyemezsiniz. Malikane de diyemez. Bilmiyorum saray gibi bir şey. 7 dönüm araziden bahsediyorum. 3 dönüm brüt kullanım alanı. Odaların en küçük yemek odası 47 metrekare falan en küçük. Evdeki hizmetler için hiç oda yok. 5. 5 pardon. Evdeki hizmetli yani müştemilat alanı için 5 oda, 2 tane salon, 2 yemek odası, büyük aşçı odası gibi bir şeyler ya hazırlamayan müştemilatı bile şu an Didim'deki en lüks ben diyen villadan bile lüks. Hatta Bodrum'daki çoğu villalardan da lüks. O kompleksin üstüne de bir kompleks yok. Otel bu arada orası. İsmini de vermeyeceğim. Ama gerçekten çok büyük, çok lüks, ultra lüks, güzel bir yerdi. Neyse konu dağıldı ama biraz da size olayı anlatmak istedim. Her gezdiğimiz yerde ufkumuz genişliyor. Hani villanın da tabirini öğreniyoruz. Bazen bize kızanlara da hak veriyoruz ama biz de kimsenin malını kötüleyemeyiz. Şimdi adam beni arıyor diyor ki gel benim villamı çek. Onun için villa. Şimdi ben oraya gelip de işte bahçeli ev dersem sorun oluyor. Bize de anlayışla karşılayın. Güzel bir teras alanı üstüne pergola yaparsanız cam mekanla çevirirseniz kış bahçesi halinde kullanabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Didim Altınkum'da plaja komşu 50 metre mesafede hangi plaja Altınkum plajına tüm kulüpler, beachler, kafeteryalar, büyük süpermarketler aklınıza gelebilecek büyük kafelerin hepsi bu alanda mevcut. Didim'in en prestijli bölgesinde bir dubleks sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak bir de bizi Yamaç Gayrimenkulü Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.